Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte A'dan Z'ye Discord eğitimlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bölümümüzde Carlbot ile nasıl kayıt sistemi yapabilirsiniz bunun hakkında konuşacağız. Daha fazla böyle Discord eğitimlerinin gelmesini istiyorsanız da kesinlikle kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomuza da like atıp yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. İsterseniz fazla uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar benim toplam yaklaşık bir ay önce bir tane video attım. Hani şöyle söyleyeyim, burada Discord otomatik ve manuel kayıt sistemini yapmayı göstermiştim. Ve orada kullandığımız botumuz arkadaşlar mChat. Yani size orada mChat botuyla nasıl kayıt sistemi yapabilirsiniz onu göstermiştim. Bu bölümümüzde ise Carlbot ile emojiye basıp kayıt sistemi nasıl yapabilirsiniz bunu göstereceğim. Gerçekten bayağı güzel bir sistem. Hatta size şöyle söyleyeyim. Ben de daha geçen gün bu sisteme geçiş yaptım arkadaşlar. Yani ben manuel kayıt sistemini kaldırdım. Böyle emojiye basıp kayıt yapmayı tercih ettim. Yani bu sisteme geçtim arkadaşlar. Size şöyle mantığını anlatmak gerekirse. Panelinden şöyle mesaj attırıyorsunuz arkadaşlar. Kendisi böyle bir mesaj atıyor. Tabi yazılarını siz kendiniz belirliyorsunuz. Bu mesajı nasıl yapabileceğinizi de göstereceğim arkadaşlar. Şimdi mesela arkadaşlar burada rolleri ayarladığınız zaman mesela ne dedim? Erkek ve kız diye ayarladım gördüğünüz gibi. Emojileri de ayarladım. Buradan mesela topa bastıkları zaman, yani şöyle mavi topa bastıkları zaman kullanıcıya buradan erkek üye veriyor. Tamamen sistem bu şekilde arkadaşlar. Bunu nasıl ayarlayabileceğinizi göstereceğim. Şimdi isterseniz tarayıcımıza geçiş yaparak botumuzu Discord sunucumuza getirelim. Ama tabii bunu yapmadan önce ilk önce bir sunucu kuralım. Bir sunucu ekle diyorum arkadaşlar. Şu yandan gördüğünüz gibi bir sunucu ekle ikonuna tıklıyorum. Buradan bu seçeneği tıklayıp bunun ismini değiştiriyorum. Mesela ne diyelim? Carlbot kayıt sunucusu yazalım mesela. Böyle bir sunucu oluşturalım ve burada ayarlamalar yapalım sizlerle beraber. Şimdi botumuzu ilk önce bir sunucumuza çağıralım. Şöyle tarayıcımıza geçiyorum. Buradan arkadaşlar artı ikonuna basıp buraya arkadaşlar Carlbot yazdığınız zaman aslında çıkıyor. Çıkmazsa bile Carlbot Discord yazarsınız. Burası gelir arkadaşlar. Tarayıcıya hani bu linke basmaya önem gösterin. Yani burası kendi paneli arkadaşlar. İlk sırada çıkmazsa aşağılardan bakın şeyi bulun arkadaşlar. Buna bastığınız zaman kendi paneli açılıyor arkadaşlar. Buradan hesabınıza giriş yapmadıysanız girişinizi yapın. Buradan bu ayara tıklıyorum ve kendi sunucumuzu seçiyoruz arkadaşlar. Zaten botun bulunduğu sunucular üstünde böyle yeşil renkli çizilmiş arkadaşlar. Olmayanlar ise böyle gri şekilde olmuş gördüğünüz gibi. Bizim ekleyeceğimiz sunucumuz Carlbot kayıt sunucusu olduğu için ben bunun üstüne bir kere tıklıyorum arkadaşlar. Buradan şöyle direkt seçili olarak geliyor. Devam et diyorum. Buradan aşağı inip yetkilendire tıklıyorum. Zaten tüm ayarları olmuş bir şekilde gelecek arkadaşlar. Ben robot değilim seçeneğini tıklayarak botumuzu sunucumuza getiriyoruz. Gördüğünüz gibi panelimize giriş yaptık ve sunucumuza botumuz giriş yaptı gördüğünüz gibi. Panelinden arkadaşlar ayarlamalar yapmadan önce rollerimizi ayarlayalım isterseniz sizlerle beraber. Sunucuya hani videoya girmeden önce yapmak istemedim. Hani siz de bu rolleri yaparken görün istedim. Hata yapmayın istedim. Bundan dolayı videoda sizlerle beraber yapmayı tercih ettim arkadaşlar. Sunucu ayarlarına girerek arkadaşlar roller bölümüne giriyorum. Buradan birkaç tane rol oluşturacağım. Mesela erkek üye, bayan üye olsun, bot olsun, bir de admin olsun arkadaşlar. Bizim bir önceki kayıt sunucusu yapma videomuzda, yani şurada Discord kayıt sistemi yapma videomuzda otorol kullanıp doğrulanmamış üye vermiştik. Ama ben burada otorol vermeyeceğim. Tamamen hiç kimse de hani çevrim içi rolü olacak. Mesela şöyle göstereyim. Kendi sunucuma giriyorum bakın. Burada çevrim içi yazarak insanlar burada rolsüz bir şekilde gelecekler gençler. Buradan adam rolüne tıkladığı zaman otomatik rol verecek ve bu kanalı göremeyecek arkadaşlar. Tamamen sistemi bu şekilde ayarlayacağız. Şimdi hemen rollerimizi ayarlamaya devam edelim. Buradan mesela buraya yazacağım erkek üye yazayım mesela. Ayrı gösteri açıyorum. Bunu seçersiniz arkadaşlar. Üyelerden ayrı gösterecek, yani yandaki listede rolü ayrı bir şekilde gösterecek. Buradan mesela bu mavi seçeneğe tıklayayım. Burayı da bayan üye diyeyim mesela. Ne diyeyim, şuna tıklayayım. Bunu da ayrı gösterini açıyorum. Buradan arkadaşlar mesela buna bot rolü vereyim. Botumuz için olması gereken bir rol olsun. Bunu da mesela sarı vereyim. Admin rolü yapalım şimdi. Admin ya da kurucu yazabilirsiniz ama ben admin yazmayı tercih ediyorum şu anda. Bunu da ne yapalım? Şöyle yeşil yapalım. Ayrı gösterilerini açıyorsunuz gençler.
Açmak zorunda değilsiniz ama yandaki üye listesi güzel gözükmesi açısından açabilirsiniz tabii ki. Şöyle gençler, bottaki tüm yetkileri açın. Yani şunların hepsini açın gençler. Zaten bot tam yetkili bir şekilde geliyor ama siz yine de böyle bot rolünü ayarlayın gençler. Ne olur ne olmaz. Şöyle hepsini işaretliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi yaptım. Şimdi Carlbot'un, yani sizde roller ayarlı olacağı için Carlbot ilk geldiğinde sunucuya şöyle olacaktır kendi rolü. Bunu en yukarıya çekin arkadaşlar. Yani rolleri ayarlamak istediğiniz şeylerin altına almanızı tercih ederim. Hani direkt üste almayın. Yani şöyle, ben o emojiye tıkladıklarında ya erkek ya da bayan üye vermesini istediğim için Carlbot'u bayan üyenin üstüne koymayı tercih ederim. Yani siz bunu bayan üyenin üstüne koyduğunuz zaman Carlbot sadece bayan üye ve erkek üye rollerini verebileceği için sunucunuz bir yandan da güvende olacaktır. Yani böyle yapabilirsiniz. İsterseniz de direkt üste alabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben şu anda böyle yapacağım. Bu roller zaten açık aslında. Zaten yönetici verdiğiniz zaman her şey olmuş oluyor. İsterseniz bunları da tıklayarak ayarlayabilirsiniz gençler. Şöyle bunları da verelim aslında, ne olur ne olmaz. Aynen öyle. Şimdi şöyle herkese gereken rolleri verelim. Bakın, buna bot veriyorum. Kendime de şuradan hemen bir admin çakıyorum gençler. Sonra şuradan yandan bir oda açalım. Kanal oluşturun yazıp buraya mesela kayıt yazayım. Hemen şöyle bir kayıt sunucusu oluştursun. Şimdi bende oda sayısı az olduğundan dolayı sizlere yaptığım ayarları göstereceğim. Ama tabi benim yapacağım ayarları bütün kanalları yapmanız gerekiyor. Şimdi kanal, ya sizde kategori de olacaktır aslında. Biz kategori de yapalım. Kayıt yazalım şurada mesela, ya da şöyle bir ismini değiştireyim ben şunu. Şöyle yapayım, şekilli şukullu bir şeyler yapayım. Aynen. Şöyle olması aslında daha iyi olacaktır. Bunu en yukarı alıyorum. İstediğiniz yere koyabilirsiniz aslında. Ben en yukarıya koymayı tercih ediyorum. Şimdi ayarlardan gençler, kendi sunucumdaki gibi bot oraya mesaj atacağı için buraya kullanıcıların mesaj yazması olmayacaktır. Yani mesaj yazarlarsa orası çok kötü bir kanal olur. Bundan dolayı Everio'nun gençler mesaj gönder özelliğini kapatın. Burada şunları kapatın yok bir dakika. Hani şunları kapatın. Mesajları oku özelliğini açıyorsunuz. Bunları kapatın gençler. Bunları kapatın. Mesaj geçmişini okuyor. Açın. Bunları kapatın. Sonra gençler harici emoji kullanı kapatın. Çünkü orada emojilere ekleme yapacaklarından dolayı bot birazcık bozulma ihtimali olabilir ama siz yine de bunu kapatın yani. Tepki ekle özelliği böyle olabilir ya da isterseniz açabilirsiniz. Ben açacağım. Ondan sonra buraya gençler bayan üye ile erkek üye ile bayan üyeyi ekliyorum. Buradan hepsini kapatıyorum gençler. Çünkü rolü aldıktan sonra bu odayı görmemeleri için bunları yapmak zorundayım. Şöyle bunların hepsini kapatıyorum gençler. Siz de aynı şekilde yapın. Bunların hepsini kapatın ve değişiklikleri kaydet diyelim. Şimdi odamıza yaptığımız ayar şu. Everyon rolüne sahip olan bir kişi bu odayı görebilecek. Sadece bu oda için. Buradan role tıkladıkları zaman, mesela erkek üye rolüne tıkladıkları zaman bu kanal otomatik kapanacak ve hiçbir şekilde bu kanalı göremeyecekler. Bu şekilde burayı da ayarlamış olduk. Kategorisinden de ayarlayabilirsiniz gençler. Burayı şöyle metin ve ses kanallarını gör deyin. Mesaj gönderip kapatın, böyle olabilir. Sonra bayan üye ile erkek üyeye eklersiniz gençler ve buradaki tüm özelliklerini kapatın. Böyle benim yaptığım tüm ayarları yaparsanız siz de başarılı bir şekilde emojiye basarak kayıt sistemi yapabilirsiniz güzel bir şekilde. Şöyle ben de hepsini kapatıyorum. Her şeyi kapattıktan sonra gençler değişiklikleri kaydet diyerek burayı kaydediyorsunuz. Sonra çarpıya basıp çıkabilirsiniz. Buradaki yapmamız gereken diğer şeylerimiz arkadaşlar, işlemlerimiz, izinlerden Everio'nun bu kanalları gör özelliklerini kapatmamız. Yani her şeyi kapatın bu diğer kanallarımızda. Everio'nun bu kanalları açarsanız gençler, mesela şöyle söyleyeyim, genel chat'i mesela şöyle söyleyeyim, mesajları oku derseniz Everio'nun rolüne sahip olan bir kişi geldiği zaman bu genel kanalı görebilecekleri. Bunu istemiyorsanız Everyon rolüne sahip olan herkesi, yani bu roldeki şeyleri, izinlerin hepsini kapatın. Buradan arkadaşlar bayan üye ile erkek üye eklersiniz. Mesela işte davet oluşturuyu açabilirsiniz. Bunları kapatın tabii ki. Mesajları oku, mesaj gönderi açabilirsiniz. Bunları kapatın. Erkek üye rolüne sahip olan kişilerin dosya yüklemelerini istiyorsanız bunları tıklayabilirsiniz. Ben istemediğim için bunları kapatıyorum. Mesaj geçmişini oku deyip bunları kapatıyorum. İsterseniz chatte harici emoji kullanabilirler. Bu ne oluyor arkadaşlar? Bunu da şöyle göstereyim.
Harici emoji arkadaşlar. Şöyle ben birazcık küçülteyim burayı. Çünkü benim altta kayıt şeyim var. Burada harici emoji şeyine tıkladıkları zaman mesela buradan işte böyle başka sunuculardan emoji gönderebiliyorlar. Ama siz bu harici emoji şeyini kapatırsanız kendi sunucunuza özgün emojileri kullanabilirsiniz. Tamamen bundan ibaret arkadaşlar burası. İsterseniz açabilirsiniz. Benim sunucumda açık arkadaşlar. Yani herkes istediği gibi emoji kullanabiliyor. Aynı şekilde bunları da bayan üyenin şeyine yapıyoruz, rollerine yapıyoruz. Şunları kapatıyorum hemen. Hop, tamam. Böyle yaptık mı burayı ayarlamış olduk gençler. Aynı şekilde bunların ayarlarını kategoriden de yapıyorsunuz. Yani bunların hepsini kapatıyorsunuz. Ben şimdi uğraşmayacağım çünkü video gerçekten çok uzun olur. Yani yapmanız gerekenler şunlar. Yani dediğim gibi kanalın kayıt sunucusunda Evario'nun mesajlarını oku yapıyorsunuz. Erkek üye ve bayan üyenin mesajlarını oku özelliğini kapatıyorsunuz tamamen. Sonra genel olan kısma gelip buradaki ayarları bayan üye ile erkek üyenin şeylerini açıyorsunuz. Hani her şeyini görsünler. Evarion özelliğinde hepsini kapatıyorsunuz. Tamamen olay bundan ibaret. Siz bunların hepsini diğer bütün kanallara yapıyorsunuz. İsterseniz şimdi Carbotumuzla panele giriş yapıp yazımızı yazalım. Şöyle mesajı sil diyeyim buradan da. Şimdi hemen şöyle panelimize giriş yapalım. Buradan gençler isterseniz dili Türkçe yapabilirsiniz. Böyle sağ tık işte Türkçe diline çevir yapabilirsiniz. Sizde yoksa başka tarayıcıdan girmenizi tavsiye ederim. Şuradan arkadaşlar buraya giriyorsunuz. Mesela şu anda Roles kanalı var burada gördüğünüz gibi. Şu anda telaffuz edemeyeceğim. Bu kanalı giriyorsunuz. Türkçesi de şöyle söyleyeyim. Türkçe diline çevirdiğim. Buradan hemen çevirsin. Reaksiyon rolleri diye bir seçeneğimiz var aşağıda. Buraya tıklayarak buraya giriş yapıyorsunuz. Ben şöyle İngilizce dilinin çevirden çıkacağım. Yani orijinalini göster diyeceğim. Buraya geldiğiniz zaman arkadaşlar buradan şu yeşil butona tıklıyorsunuz. Ne yazdığı fazla bir önemi yok yani. İşlevleri aynı mı? Aynı. Şöyle geri getiriyorum. Birazcık büyük gösteriyorum ya da şöyle yapayım. Aynı. Şimdi benim yaptığım tüm adımları sıra sıra yapın. Şimdi gençler bakın. Burada mesela bu seçeneğimiz işaretli kalsın. Burası böyle olsun. Burada diyor ki lütfen bir kanal seçiniz diyor. Kayıt şeyimiz olacağı için burada ben kayıt kanalını seçiyorum. Burası kategori olduğu için seçemezsiniz. Ben şuradan kayıt kanalımı seçiyorum. Şimdi benim gibi mesela bakın kendi sunucumda böyle mesaj yazmak istiyorsanız, benim gibi mesaj yazmak istiyorsanız şu seçeneğe tıklamanız gerekiyor. Buradan profesyonel bir şekilde yapabilirsiniz ama ben uğraşmak istemiyorum. Direkt normal yazsın istiyorsanız buraya metninizi girin. Ama benim gibi yaptığım gibi yani buradaki gibi profesyonel bir çalışma yapmak istiyorsanız kesinlikle burayı tercih etmeniz gerekiyor. Ben de burada bunu göstereceğim zaten. Açıkçası burası çok kolay. Yani dediğim gibi yapabilirsiniz. Ben şimdi profesyonel yapmayı göstereceğim. Yani burayı ellemiyorsunuz. Şuralar seçili olduktan sonra burayı ellemiyorsunuz. Aşağı indik. Şimdi burada gördüğünüz gibi burada benim fotoğraflarım var. Şimdi siz de bir fotoğraf belirleyin arkadaşlar ve bunu Discord'a atın. Bir tane arkadaşınıza atın arkadaşlar. Benim de attığımı varsayın. Sonra ben fotoğrafa geliyorum arkadaşlar. Buradan sağ tık yapıp bağlantıyı kopyala diyorum. Gerçeğini aç deyip de bağlantıyı kopyala yapabilirsiniz. Ben şimdi böyle yapıp bağlantıyı kopyaladım. Buradan arkadaşlar ikon URL. Bunu yapıştırıyorum. Bu ikon URL nedir? Şuradaki ikonumuz arkadaşlar. Ben burada mesela gördüğünüz gibi cinsiyet seçimi diye mesaj yazmışım gördüğünüz gibi. Buraya da name yerine cinsiyetini mesela ben başka bir şey yazayım aynı olmasın. Cinsiyetini seç yazayım mesela şöyle. Yazınıza böyle URL ekleyerek hani şekilli şukulu yapabilirsiniz. Ben şu anda onu yapmayacağım. Burada şunu ellemiyorsunuz. Burayı da ellemiyorsunuz. Başta ellemiyorsunuz. Bizim yazacağımız kısım burası. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Erkeksen yani yazımızı yazmaya başlayalım. Erkeksen bunu mesela bunu yazayım. Şöyle Windows noktaya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Windows'ta nokta tuşuna aynı anda basıyorsunuz. Bu tabii ki Windows 10'lar için geçerli. Ben böyle tıkladığım zaman gördüğünüz gibi böyle bir şey geliyor önüme. Ben mesela burada böyle yapmıştım. Mesela ben şimdi kalplerle yapayım. Mesela mavi kalpi seçeyim. Erkeksen bunu, kızsan bunu yazayım. Yine Windows tuşuna basıp nokta tuşuna aynı anda basıp burayı açıyorum. Buradan da kırmızı kalbi seçiyorum. Ama tabi burada kırmızı olmadı. O zaman onun yerine başka bir şey seçelim. Ya da biz yine aynı şekilde benim sunucuda yaptığım gibi yapayım. Az önce yanlışlıkla şuraya bastığım için bu sayfa gitti. Ben yeniden yazdım şimdi gençler. Şuradan hemen kayıt şeyini seçiyorum. Ondan sonra gençler buraya yazmanız gereken şunlar. Yani ben kafama göre yazacağım. Mesela erkek
Ben yine kendi toplarımı seçeceğim, yani şu renkli toplar var ya, bunları seçeceğim. Erkek yazayım. Mesela erkeksen bunu yazayım. Sonra virgül koyayım. Kızsan şöyle yazayım şuraya. Bunu seç. Aynen. Böyle yazabilirsiniz. İsterseniz benim burada yaptığım gibi uzun uzun da yazabilirsiniz gençler. Ben böyle yaptım. Erkeksen bunu, kızsan bunu seç yazdım. Böyle yaptım gençler. Bir de altına şöyle bir şey yazayım mesela. Yani yanına. Şimdi bunu ayarlamayı da göstereceğim. Cinsiyetinizi bir kere seçmezseniz gençler, yani şöyle. Mesela sınırlama koyacağız. Bu sınırlamayı koymazsak adam bayan üyeyi de alır, erkek üyeyi de alır. Yani bunun önüne geçeceğiz yani kolaylıkla. Mesela erkek üye rolüne tıklayan bir kişi gidip bir daha bayan üye rolünü alamayacak. Yani anında bu oda kapanacak. Böyle ayarlayacağız. Şöyle uyarımızı da yaptık. Sonra benim hani şuradaki aşağıdaki yazıyı yazabilmemiz için şuradan yeni bir şey yazıyoruz. Buradan arkadaşlar şöyle şurada bir boşluk bıraktım ben. Bunu nasıl yaptığımı da göstereyim. Şöyle şu tuşları kullanıyorum. Soru işaretinin olduğu tuşa 2 kere yani bastım böyle. 2 tane olacak şekilde koydum. Bu şekilde şu kulla yazmanıza yarıyor. İsterseniz buraya da koyabilirsiniz. Bu tabii ki Discord'da şekilli yazı yazmanıza yarıyor. Buraya da arkadaşlar benim yazdığım gibi yazabilirsiniz. Mesela cinsiyet seçme işlemini yapmadan hiçbir kanalı göremezsiniz. Mesela ben bunu kopyalayayım gençler. Buraya yapıştırayım. Yani böyle yazabilirsiniz siz de benim yaptığım gibi. Ben şuradaki bağlantıyı kopyalıyorum. Şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Şuradaki ikon ile şuradaki ikon için şuraya ve şuraya fotoğrafınızın linkini yapıştırmanız gerekiyor. Buraya yapıştırırsanız şöyle söyleyeyim. Hemen şurada büyük bir fotoğrafınız oluyor. Bunu istemezsiniz muhtemelen. Yani ben de istemedim. Yani çünkü kocaman bir fotoğraf oluyor burada. Bunu yapmadım. Böyle 3 tane fotoğrafımız oluyor. Bence böyle daha güzel. Buraya yapıştırmayın kesinlikle. Ama merak ediyorsanız buraya yapıştırıp bakabilirsiniz. Buraya arkadaşlar ben işte kendi ismimi yazdım. Belki Akar işte. Böyle yazdım. Siz de benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Şimdi isterseniz rollerimizi ayarlamaya başlayalım. Add emoji diyoruz buradan arkadaşlar. Bu seçeneğe tıklıyoruz. Aşağı iniyoruz ve buradan ilk önce bu mavi topu seçiyoruz. Sizde yoksa arkadaşlar mesela Discord'dan arayın gençler. Burayı chat'e atın ya da bu emojiyi kullanan birisini görürseniz buradan üstüne tıklayın gençler. İsmini kopyalayın. Burada aratın, o emoji her türlü burada çıkar. Ben buradan bunu seçiyorum ve burada bu emojiye tıkladıklarında hangi rolü versin onu seçeceğiz. Böyle bakıyorum, hemen erkek üyeyi seçiyorum. Sonra yine tıklıyorum. Buradan bu sefer kırmızı topu seçip buradan bayan üyeyi seçiyorum ve artık rollerimiz oluşturuldu. Buradan arkadaşlar hani size demiştim ya, bir emojiye basmakla sınırlandıracağız diye. Sizde burası normal, yani herkes de normal olarak ayarlanıyor. Siz buna tıklayıp limiti seçiyorsunuz ve burayı 1 yapıyorsunuz. Çünkü 2 tane rol seçme hakları olacağı için. Ama siz mesela daha fazla seçenek sunacaksanız bu sayıyı arttırabilirsiniz. Ben 1 yapıyorum burada. Buradaki sistemi zaten birazdan göstereceğim. Burada arkadaşlar burada yazan hangi roller bunu yapabilsin. Evaryon seçemeyeceğimiz için burayı boş bırakabilirsiniz. Hangi roller yapamasın dediğinde bayan üye ile erkek üyeyi seçebilirsiniz gençler. Sonra create dediğiniz zaman burası oluşturulacaktır gençler. Şimdi create diyorum buradan. Hemen gördüğünüz gibi Discord'da şu kanala mesaj atacak, bakın. Gördüğünüz gibi burada mesajımız geldi. Sanırım linklerde bir hata oldu ama olsun, sıkıntı yok. Yani siz kendi resminizi bir yere attığınız zaman gerçeğini aç deyip o linki kopyalayabilirsiniz. Demek ki buradan tıklayıp yaptığımızda olmuyormuş gençler. Siz dediğim gibi bir fotoğrafı atıp buradan gerçeğini aç deyip linkleri yapıştırabilirsiniz. Onun da bilgisini vereyim. Böyle yazımız güzel bir şekilde oldu. Onun da bilgisini vermiş olayım. Şimdi limit mantığını göstereyim sizlere. Buraya yeni bir hesap gelmiş olsaydı, ben şimdi kurucu olduğum için ben her türlü rolleri alabilirim. Şimdi bunu söyleyeyim, yani yeni bir üye geldiği zaman mesela erkek üyeyi tıkladığı zaman bu kanal direkt kapanacak ve bu kanalı bir daha göremeyecek gençler. Mesela işte bayan üyeyi tıkladığı zaman direkt kapanacak. Hani bayan üyeyi seçen bir kişi erkek üyeyi bir daha asla seçemez arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Yani bunu seçmesi için sunucudan çıkıp tekrar girmesi gerekiyor. Bunun da bilgisini vermiş olayım gençler. Ondan sonra bakın şimdi bu sistemimiz nasıl çalışıyor onu göstereyim. Şimdi ilk bir kişi buraya geldiği zaman ilk önce kayıt yerini göreceği için buradan mesela siz benim burada yazdığım gibi bilgilendirme mesajları yazabilirsiniz. Onun da bilgisini vereyim. Burada gençler mesela birisi geldi ve adam erkek.
Buradan erkek rolüne tıkladığı zaman ben yönetici olduğum için burayı görebiliyorum ama yönetici olmasaydım bu kanalların hepsi kapanacaktı. Sadece erkek üyenin görebileceği kanallar açılacaktı sadece. Ve gördüğünüz gibi burada erkek üye rolüm var. Ben şimdi yönetici olduğum için buradan rolümü kaldırtabiliyorum da. Rolden elimi çektiğim zaman, yani etiketten ya işte emojiden tıklamamı geri çektiğim zaman rolüm geri gidiyor mesela. Bunu normal bir üye yapsaydı bunu asla bir daha yapamayacaktı. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Tamamen emoji ile kayıt sistemi bundan ibaret arkadaşlar. Burada panelinden yanlış yaptığınızı düşündüğünüz şeyler olursa bunları tabii ki düzeltebiliyorsunuz. Mesela şöyle söyleyeyim. Edit diyerek bakın burada kendiniz gözüküyor, yani şurada. Kayıt kanalında erkek bayan üye işte roller burada gözüküyor gördüğünüz gibi. Buradan limit sayısını arttırabiliyorsunuz. Emoji sayısını arttırabiliyorsunuz. İşte kimin yapıp kimin yapamayacağını ayarlayabiliyorsunuz. Tek kötü yanı var. Yazıları tekrar değiştiremiyorsunuz. O kadar. Dikkatli yazmanızı da tavsiye ederim orada. Yoksa tekrar her şeyi yazmak zorunda kalabilirsiniz. Mesela biz ayrıyetten emoji eklemek istiyoruz diyelim. Ben burada yeni bir emoji açmakla uğraşmayacağım. Direkt bot rolünü vereceğim. Mesela emoji diyorum. Mesela buradan işte ne seçebilirim? Şuradan şu emojiyi seçeyim. Buradan bot rolünü seçeyim ve burayı seçtikten sonra gençler save deyin. Ondan sonra gördüğünüz gibi emojimiz buraya girecek. Şimdi ben buradan Carlbot'un yetkisini botun üstüne koyacağım. Çünkü bot rolü ondan üstün olduğu için vermeyecektir. Onun da bilgisini vereyim. Ben şimdi buradan gidip bu bot rolünü seçtiğim zaman bana direkt bot rolünü verecek gençler. Yani tamam, böyle ekleme yapabilirsiniz, çıkartabilirsiniz. Güzel bir sistem arkadaşlar. Umarım gençler bu videomuzu da beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle eğitim videolarının gelmesini istiyorsanız da kesinlikle kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yaparsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize İyi bakın.